Alo. Evet, film bugün vizyona girdi. Bütün ara sokaklarda. Artık yeni filme başlıyoruz, hazırlıklı ol. İşi de tamamladık yani bak çok güzel bir gala oluyor bence. Baksanıza gelen giden kalabalık. Abi adamın biri yukarıda gelen geçeni videoyu çekiyor. Bir baksana da. Nasıl ya? Pardon, ne oluyor burada? Polisim ben, devam et. Kimliğinizi görebilir miyim? Bir de izin kağıdı lütfen. Göstereceğim ben sana şimdi kartımı. Hop. Bir dakika. Sakin Ne olsana oluyor? bir saniye. Bir saniye sakin ol. Yönetmenle konuşuyorsun. Biraz daha saygılı olur musun? Yedirtme yönetmenini. Biraz daha saygılı olsana ya. Tamam. Bir dakika beyler. Tamam beyler, Bakın, tamam beyler. bakın beyefendi. Seyirciyi kameraya çekemezsiniz. Bu hiçbir yasada, bir kanunda böyle bir madde yok. Tamam, çekemezsiniz. Nerede görülmüştür ya? Dünyanın neresinde görülmüştür? Bir sinemada seyirciyi çekmek, kameraya aldınız çekmek mı? ya. Bu sizi ilgilendirmez. Nasıl İzin aldın ilgilendirmez? mı sen? Ne demek İzin aldın ilgilendirmez? mı sen? Haydi girin. Oyalamayın beni burada ya. Lütfen beyefendi dışarı çıkın. Lütfen. Burada Allah Allah. yürüyorum, gizli Beyefendi gizli bu beni yaptığınız çekiyorsun. yasal Hayır değil. da. Hocam buyurun biz devam edelim. Tamam hocam. Devam edin, hadi. Tamam. Hadi, Ya hadi tamam oyalama. sen de sakin ol. Elini Tamam. kolunu İşini yap. sakin ol. Sen de işini yap ya. Çek değil ya. Ben burada yürüyorum. Tamam, hadi kardeşim, hadi. Tamam, Tamam oyalama geçin beni. ya. Tamam geçin ya. Ne yapıyorsanız yapın ya. Elinizden ne geliyorsa yapın ya. Merhaba. Filmle ilgili misiniz? Polis. Filminiz yasaklandı. Gösteremezsiniz. Buyurun tutanak. Nasıl ya? Neden? Yasaklandı. Valilik kararı. Hocam bir bakar mısın? Ne oldu? İki polis geldi, gösterim yasaklanmış. Nasıl ya? Merhabalar. Yönetmen siz misiniz? Evet, buyurun. Filminiz yasaklandı arkadaşım. Bu da valilik kararı. Filmi gösteremezsiniz. Siz içeri geçin arkadaşlar.
Merhaba, hoş geldiniz. Filmimiz birazdan başlayamayacak. Çünkü film yasaklandı. Bu kaçıncı yasak artık sayamıyorum. Yani bir film yapıyorsunuz, çok zor şartlarda yapıyorsunuz. Böyle yer altında, küçücük bir sinemada, bir rock barın altında gösterimini yapmaya çalışıyorsunuz. Ama o da yasak. Peki. O zaman biz de filmi anlatalım. Berivan hikayesini anlatalım. Berivan 17 yaşında bir genç kız. Hapse giriyor. Hapisten sonra kendisi bunu kendine dert edip hapishane çıkışında birkaç arkadaşını örgütleyip sonra toplumsal bir örgütlüğe geçip bir başkaldırı yapıyorlar. Hop 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 arkadaşım. Ne yapıyorsun? Ne anlatıyorsun sen? Film yasak da anlatmak da mı yasak? Ha? Berivan arkadaşlarıyla örgütlemeyi yaptıktan sonra bir eylem koyuyorlar. On binlerce insan bir araya gelip Cizre'nin Şırnak'ın merkezinde halay çekecekler. Berivan yaralanıyor. Yüzündeki puşeyi çıkarıp koluna bağlayıp eylemine devam ediyor. Eylemini bitiriyor. Sonra arkadaşlarıyla çıkış yapıyor. Oradan sınırları aşıp en sonunda Avrupa'ya varıyor ve şu an Avrupa'da yaşıyor. Biraz daha iyi misin? İyiyim ya. Ya ne yapacağız böyle? Hı? Takip, taciz. Bir şey yapmamız gerekiyor bence. Ne yapabiliriz ki? En azından bir koruma falan talep edebiliriz. Yok canım daha neler boş ver. Kimi kimden koruyacaklar? Nasıl bir koruma? Ya gece kapımı çalıyorlar diyorsun, zilime basıp gidiyorlar diyorsun. Olsun. Öldürmelerini mi bekleyeceğiz yani? Bir film çektik diye bizi öldürecek değiller ya canım benim. Görüyoruz işte. Ya filmi yasakladılar yani gösteremiyoruz. Bunlar Aydın ne oluyor? abi ya. Ben bu sabah sosyal medyada senin Abbasa'daki konuşmanı gördüm sansürle ilgili. Çok bayağı çok güzel yorumlar falan da var. Gayet iyi tepkiler alınmış yani. Ne konuşması? Sansürle ilgili bir konuşma yapmış da. Baksana ben görmedin değil mi? Geçen gün katılmıştım ya forma. Evet abi ben yorumlara falan da baktım. Gayet olumlu tepkiler alıyoruz. Ben Berivan belgeselini yapınca benim başıma neler gelir üzerinden veyahut da vizyonda ne olur, işte festival hiçbir şeyle ilgilenmeyip o genç kızın, Berivan adındaki o kızın hikayesini insanlarla konuşma isteğimdi. Sonra geldik işte filmi Bursa'da göstermek istedik. Emniyet Müdürlüğü baskın yaptı. Filmi göstermedi. Sonra eser işletme belgesine başvurduk. Onu da aynı nedenlerle işte den kaynaklı verilmedi. Sadece şey olarak sanıyordum yani ticari dolaşıma giremez diye düşünüyordum bu eser işletme belgesinin. Ama sadece onu kapsamıyormuş. Yani özel gösterimleri de yapamazsınız size ticari o belgeyi vermediğinde. Şimdi film sansürlendiğinde yani eser işletme belgesini alamadıktan sonra tek sinema sektöründe veyahut da basından veyahut da siyasilerden tek bir ses çıkmadı. Veyahut da belki de Kazım'ın filmindeki ilk sansür belgesi diyeyim ona alınmadığı gün aslında ciddi bir tepki verilseydi. Sonra Çayan'ın filmine, sonra benim filmime gelmesi ve bugün festivallerde belki bunları yaşamıyor olacaktık. Yani doğal olarak filmi de en çok
korsan Berivan filmine de yakışır. Onun sözünü buradan tekrarladım ve herkese korsan dağıttık, internete koyduk. Başka bir çare kalmadı. Fakat şöyle bir sorun yaşadık. Bu filmin yasal olarak bana ait olduğunu hiç kimse kabul ettiremedi. Çünkü eser ve işletme belgen yok. Yani sana ait değil, eser işletme belgen yok. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Buca insan adlıyızın mı bu? Polis ya hiç iyi. Bu işte zurat edibin. Leb nere? Böyle noktaya zayıf nekeve desti adam bu. Rastı işkence ki pür zor ujikirin. Çünkü tanıştamı bir uji. Mesela hatım handakirin ji. Mesela aile nazan yelki değil mi? Kışa aile fehmkir دعویش بو قنه savcılık o bu ki derken ofte çünkü kesi nazanıydı çünkü de aile çünkü de şu cihe karakolun beri دوام ما إنساني كل نالتيه تخاصن ويدامي ما أو بكم بكوجنا çünkü kararı ki vali hebi ma bukujin çünkü eylem isteyeme de eylem kirmin isteyeme de bir de itirafçıyım o itirafçı ziyade sermedi abi ziyade tiştin azın kirmin ve nokta hani pişti eski etim ferç bim artık demin bastı yine kor yaradım zaten. Sanatsal ifade özgürlüğü açısından devletin yükümlülükleri nelerdir? Hem insan haklarını ihlal etmekten kaçınma, hem de bireyleri diğer bireylerin ihlallerinden koruma görevi devletin yükümlülüğündedir. Bu durum sanatsal ifade özgürlüğü açısından da geçerlidir. İfade özgürlüğü ile bağlantılı bir diğer yükümlülük ise Anayasanın sanatın ve sanatçının korunması başlıklı 64. maddesinde yer alır. Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması,
değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır. Filmi Cannes Film Festivali Türkiye standında sergilendi. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği Türkiye standında Berivan filmi hem tanıtım kataloğunda hem de standında DVD'leri sergilendi. Yıl içerisinde yapılan yerli filmleri Cannes Film Festivali Türkiye standında ziyaretçilerine tanıtılıyor. Berivan filminin 25 kopyası Türkiye standına gelen yabancı konuklarına verildi. Bakanlığın Türkiye'de bandrol vermediği Berivan filminin aynı bakanlık tarafından gerçekleştirilen Cannes Film Festivali'ndeki Türkiye standında sergilenmesi tartışmalara neden oldu. Aydın Orhan yönettiği film İstanbul Film Festivali'nin yanı sıra Avrupa'nın birçok ülkesinde gösterildi. Avustralya ve Kanada gibi ülkelerde de gösterilen film Türkiye'de hala yasaklı. 17 yaşında Berivan adında genç bir Kürt kızın Şırnak'ın Cizre ilçesindeki macera dolu hikayesi anlatılıyor. Gerçek görüntü ve tanıklara dayanan belgesel film bir dönemin tanıklığını yapıyor. Aynı zamanda bir katliam belgesi olan film Türkiye'de yaşanan siyasi katliamları gün yüzüne çıkarıyor. Bir yandan toprağımız, suyumuz, ormanımız ve tüm doğal değerlerimiz yağmalanıp sermayeye peşkeş çekilirken bir diğer yandan da doktorundan, mühendisinden, temizlik işçisine kadar tüm emekçiler sosyal güvenlikten yoksun, insanlık dışı çalışma koşullarında ucuz iş gücü olmaya mahkum ediliyor. Hasankeyf ve Alonöy gibi tarihsel miraslar yok ediliyor. AKM, emek sineması gibi sanatsal miraslar sermaye rant olarak sunulmak isteniyor. Yazarların kitapları basılmamış olsa bile yasaklanıyor, toplatılıyor. Sanat emekçileri olarak bizlerin talebi, iktidarların insanlık çizgisinden uzaklaşmaktan, özgürlükleri kısıtlamaktan, sansürden, baskı ve dayatmalardan vazgeçmeleridir. Ona göre mi sanat yapılmalı bu ülkede? İkincisi, tarihi olaylar çarpıtma deniliyor. Burada söz konusu olan tarihi olaylar 1992'de Cizre'de devletin güvenlik güçleri tarafından katledilen halkın gösterildiği bir belgesi aslında. Direkt panzerden ateş açılmalar, direkt insanlar kafasını panzere vurarak ezmeler. Şimdi burada benim şahsen filmin yönetmeni olarak eklediğim kurmaca tek bir görüntü yok, tek bir diyalog yok. Görüntülerin hepsi gerçek. Tanıklar zaten kendisi anlatıyor. Çektiği ilk kısa film 99'daydı. Ah diye bir film. O da Türkiye'de aynı sansüre uğramıştı. Ondan bu yana birçok film aslında sansürlendi. Bu belgesel de bunu anlatan bir belgesel. Yani Cizre'de 92 yılında yaklaşık 19 yıl önce yaşanan olayı biz dün yeniden yaşamış olduk. Biz sonuçta bu ülkede sinema yapan insanlarız. Yani sinema dışında, sanat dışında yaptığımız bir şey yok. Tabii ki sinemacı olmak da, sanatçı olmak da, duyarlı olmak demektir. Vicdan sahibi olmak demektir. Filmlerimize sansür konulamaz. Bu şekilde bu filmler gösterilecektir. Günümüz dünyasında bir filme yasak koymak zaten teknik olarak imkansız bir şeydir. Bu sadece Türkiye'nin demokratikleşmediğini gösteren örnekler haline getirmiş oluyor. İşimizi sadece zorlaştırmış oluyor. Ancak dediğim gibi yani vicdan sahibi sanatçılar bir şekilde vicdanlarını dinlediklerinde hangi filmi yapmaları gerektiğini, hangi konulara eğilmeleri gerektiğini biliyorlar.
bilecekler ve bunu yapacaklar diye düşünüyoruz ve bu kararı protesto ediyoruz. Madde 1. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Madde 2. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 3. Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli Marşı İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır. Madde 4. Anayasanın 1. maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2. maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3. maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. او خافتناوی کت سری مده و تو برخوابدی و توش و انسانی دیته نچتری او insan cihat aynen o ifadeš من مغاز هوا نازناکم neyse از birim kata işkence prestiji yani işkence ki yani prestiji ne çabıcım ne zanım yani işkence ki pracep mikirin evde hejder uca Filistin askısı ava cemidi elektrik neynu kemra kirin laşemin giş şavtandı yani yeter ki bu tu serxabidi mesela o itirafçıya şmre gut beri van serxabide أنت خاطي توش معرب بها ببي بشت zaten ez naxıdım ez pır tecrübi mi yani zaten saate aval insanı ki de dama işkence dxoye saate aval taber xoda xlas yani tübe tepki tuttu ki plasti yani vahşeta devlet kir yani tikesine kir yani polis apaji işkence gutun İyi kemine emte yani yeki hule emde girin işkence etkin hule berxuadı de. Mesela sadu tişti kes girti bi hamiş kaji ye yataklık kiri pariknan dayın ye ev kirin hamiş gu itiraf kirin yani. Ye gutun rasta hatna malumat vel hasıl ev tişt gutubin ama gutu çman abeji te canete neşte be. Yani prestiji işkence ki pır pis fizik yani من hatta ferç kirin. Her türlü yayının, sinema ve tiyatro eserinin hükümetçe önceden denetlenme işi, sıkı denetim. ...92 yılını anlatıyor. Her şeyin çok daha sıcak olduğu bir dönem. Şunu sormak istiyorum. Türkiye'de yani bir sanatçısınız. Bu dalda Kürt kültürünü, Kürt dilini yani tarihe girmiş bir olayı bize aktarıyorsunuz. Bu konuda yani güllük gülistanlık mı orası? Herkes her şeyi yapabiliyor. İşte türkülerini söylüyorlar. Kürtçe türkülerini, siyasetlerini yapabiliyorlar. Öyle mi? Yoksa işin arka tarafı var mı? Evet, güzel bir soru. Film Türkiye'de yasaklı. Filmin zaten Türkiye'de yasaklanacağını az çok kestirebiliyordum ama kişisel olarak ben yani
içeriden anlatılmış, yani iç gözden anlatılmış bir filmin Türkiye'de artık yavaş yavaş kabul ettirmek gerektiğine inanıyorum. Zeno bir sigara versene. Sen sigara içmezsin ki hocam. Ya ver ver. Bir filmin gücünün o kadar olduğunu mu düşünüyorlar ya? Bir film bir ülkeyi ortadan kaldırabilir mi ya? Dünya sinema tarihinde kaç tane film bir ülkeyi bölmüş? Bir ülkeyi ikiye bölmüş, üçe bölmüş. Kaç tane film bir anayasayı parçalamış? Bunun kaç tane örneği var ya? Anayasamızın temel ilkelerine aykırı, kamu düzenini olumsuz yönde etkileme amaçlı tarihi olayları çarpıtan, toplumda kin ve nefret düşmanlığı körükleyen, Türk milletinin birlik ve beraberini bozucu, propaganda yapan unsurlar içermesi nedeniyle ticari dolaşıma ve gösterime sunulması oy birliğiyle uygun bulunmamıştır. Ya bir kere anayasanın temel ilkelerine aykırı diyor. Yani bir insan bir sinema filmi, bir edebiyat ürünü, bir tiyatro oyunu yapması için anayasanın temel ilkelerini okuduktan sonra mı film yapacak? Sonra bak, kamu düzenini olumsuz yönde etkileme amaçlı tarihi olayları çarpıtan diyor. Ya bir belgesel filmin tarihi olayla çarpıtması nasıl bir cümledir? Bir kere filmde kurduğumuz tek bir cümle yok. Görüntülerin hepsi gerçek, hepsi arşiv, gerçek tanıklar. Nasıl tarihi olayları çarpıtmış olacağız? Toplumda kin ve nefret düşmanlığı, Türk milletinin birlik ve beraberliğini bozucu, propaganda unsurlar falan filan. Bir kere bunların olabilmesi için ya tek bir neden yok filmde. Çünkü ya bunlar olsaydı Türkiye'nin en büyük festivallerinden bir tanesi bu filmi kabul edip programına almazdı. Bu nasıl bir mantık anlamıyorum ki ya. Hadi ya. Bunların hepsini yapmış mıyız biz yani şimdi? Sözde yapmışız. Kime göre, neye göre? Bir sanat ürününü eleştirmek için eleştirmen olmak lazım. Dünya kadar izlemek, okumak, etmek lazım değil mi? Öyle üstünkörü şunu yapıyor. Filmde metafor kullanabilirsiniz ki herkes için farklı farklı anlamlara gelebilir pekala değil mi? Yok abi bunlar gayet keyfi uygulamalar yani. Onca emeği bir çırpıda hiçe sayabiliyorlar. Anlamıyorum yani. Yani tek bir cümleyle kendilerini haklı çıkarıyorlar öyle mi? Bizim onca emeğimiz, işimiz boş.
yönetmen sevgili Aydın Orak'tan. Son gösterimi de olabilir. Çünkü başına gelen sansür durumuna takılmış vaziyette. Aslında film bu ay sonunda vizyona sokulması planlanıyordu. Ancak anlaşılan o ki böyle bir şey mümkün olamayacak. Dolayısıyla bu salon şanslı bir salon filmi görmek adına. Welcome to the 30th edition of Istanbul Film Festival. Today we will see by Aydın Orak The Legend of the Rebellion. Actually, this room is very lucky because of the censorship system of Turkey, this film couldn't get the permission from the censorship council. So it may be the only full house to see this film in Turkey. The film that you will see now is just a documentary. The footages that we use from the archive is from the 1992 Newroz celebrations of Cizre, near to the southeastern Turkey, near to the Iraqi border. And the woman that you will see on the 1992 Newroz in Cizre, Berivan, is the woman that I interviewed last year when she was already 36 years old. So normally there is a kind of a misunderstanding if this is the real Berivan. So yes, this is the real Berivan. Filmi bu ay sonunda vizyona koymayı düşünüyorduk. Fakat Türkiye Sansür Kurulu yani sansürledi filmi. Eser işletme belgesi vermedi. Bunu da bugün burada açıklayalım dedik. Bakalım artık ne olacak. Devletin gerçeklerini değil de mazlum bir halkın gerçeklerini belgeselleştirdiğiniz için herhangi bir suçlamayla karşı karşıya mısınız? Bu suçlamalar nelerdir ve karşınızdaki engeller nelerdir? Şimdi en büyük engel şu: Türkiye'de aslında bu belgeseli hani Türkiye'de herhangi bir festival alacağını düşünmüyoruz. Hatta şöyle bir şey bile oldu. Türkiye'de festivallere alınmayan politik filmleri bir festivalde toplamak. Aslında Diyarbakır'da şu an öyle bir şey yapılıyor. O festivalde bile alınmadı. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Biraz fazla mı kaçırdı? Evet. Onlar da artık öğrensinler canım. Niye bu adam bildiğin adam öğrenmiş? Onlar da öğrensinler artık yani. Burada bir türlü tanım. Bu arkadaş biliyor musun? Artık ya daha görmedik. Ben böyle kamerayla arıyordum ama. Arkadaydı ben de gördüm. Öyle mi öğreniyorlar? Ya bu ne diyor hocam? Haritanın üstünde öğretirdin ya. Ama senin yaklaşımın şeydi. Zaten oradan da... Evet, bir tane de ben koymadım o ismi. Evet. Ne zamandı? Evet tanıyorum. Tamam, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Oldu. İyi günler. Filmimiz festivale kabul olmuş. Ne? Evet. Bu süper bir haber. Yani bakalım, artık emeğimizin sonucu artık karşılıksız kalmadı. Biliyordum ama ben. Süper ya. Hadi kutlayalım mı hadi bunu? Hadi bakalım. Alo. Osman abi merhabalar. Ya bizim eser işletme belgesi sonuçlandı mı? Nasıl? Alt kuruldan üst kurula sevk edilmiş. Anladım abi. Anladım. Peki ne zaman bilgi verecekler? Bir bilgin var mı abi? Peki abi. Tamam. Senden haber bekliyorum abi. Yani وهب يتخواصم وهب ياخو بردوام بكم كوي آزادی کرد و نز بس خواصم وهب ياخو بردوام بكم. بل لگوری لکولینه کو معرفه کرند ویدا مثلا الجزیر شرنا کو نسبینه دبیجن yani kuri istatistiki ku mertez kısmı sadu haft kesan ve nebroze de jiyana hoş destaya الجزيرة شوي كو مع النمسي وحبدا كسان
jiyana xweş destaya. Raporên îhade hene komelên mafê mirova hene yên ser cizîrê, yên ser notu duduyan dikarin wan jî dest bixin an jî piştî gotûbêjên dikarin van tiştê ku em dizanin hevre parve bikin. Belê yani şêwên belgefilman hene kesek ku mesela derhaqê tiştekî de belgefilmekî çêbikî ev cavek yani dixwaze cavek ku bibînin çêdikê bixwest ku ez bêrîvan bibînim û tekoşîna bêrîvan bibînim. Min dikarî bû kesên din de ji hev peyvîna bikim wan jî têxme dilê bixwest ku ez devê bêrîvan ku ew wê kîjan hestê ve ev tekoşîn kiriye bixwest ez wê derxînim pêş. Bu anlamda beni çok etkiledi. Yani artısıyla eksisiyle böyle çalışmaların yapılması Türkler için çok olumlu. Yani eleştirisel yanları mutlaka olacaktır her şeyin ama gurur bizler için yeni şeyler. En azından şimdiye kadar yapılması gereken şeyleri yeniyle başladı. Bu bizler için bir başlangıç. Devamını diliyoruz. Başarılar. Also das war jetzt keine Frage, sondern eher ein Lob. Und er war jetzt das erste Mal hier und hat zum ersten Mal jetzt hier eine kurze Dokumentation. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, ne içersin? Sıcak, soğuk, çay, kahve? Valla ne hazırda varsa onu içerim ya, teşekkür ederim. Kızım 3 tane çay getireceğim. Nasılsın abi, nasıl gidiyor? Çok şükür. Koşturma, boğuşma, uğraşma zor. Bizim işler de zor. Bayağı bir sıkıntılı geçiyor. Sen ne yaptın, nedir? Derdin nedir? Açla bakalım, dinleyelim. Ya bir belgesel film yaptım. Biraz böyle maceralı geçti. Böyle Belçika'da bir kısmını çektim. Getirdik böyle aylarca kurgu falan filan. En sonunda bitirebildik. Bir maceraya girdik ama bakalım sonunu getirebilecek miyiz? Ya inşallah sonu gelir tabii de. Evet yani şimdi öyle bir şey ki normalde sinema filmlerini birçoğu vizyona girmeden tozlu raflara kaldırılıyor. Gerçekten zor. Yani bir tekelleşme var diyelim. Evet, birçok sinema salonu büyük dağıtımcıların elinde açıkçası. Evet ya aslında biraz o tekelden haberim var. Biraz takip edebildim dağıtımcılarla ilgili durumu ama işte yani sizin gibi böyle dağıtımcıların böyle bağımsız sinemacılara desteklemesini bekliyorum. Vallahi ben açıkçası yani ben derken işte arkadaşlar da sağ olsunlar böyle yüreğini ortaya koymuş meselesi olan insanlara elimizden geldiğince biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine sana da yardımcı olmaya çalışacağız. Evet ben seni telefonda o heyecanlı göz ardı etmiyorum. Ama normal filmlere vizyon şansı bulmak zorken şimdi malum belgesele vizyon daha da zor. Ama bu sürecin içerisinde çok fazla kopyayla değil de sana bir vizyon tarihinde böyle 3-5 kopyayla vizyonu almaya çalışırız. Çok sevinirim ya. Yani belgeselin yani vizyona girmesi yeni aslında yeni bir durum bizim ülkemizde. Yani 3-5 kopya bir vizyon şansı deneyebilirsek çok güzel olur.
Bak, bu bizim için de bir yenilik. Galiba 2 filme daha böyle bir şey yaptık biz. Sana da böyle bir şeyde yardımcı olacağız ama senin bu eserle ilgili şeyini aldın mı? Şöyle bir durumumuz var. Yani maalesef belgesel yaptığımız için eser işletme belgesine başvurmak için de bir şirket kurmanız gerekiyor. Bir para harcamanız gerekiyor. Maalesef öyle bir durumumuz olmadığı için bir şirketimiz de yok. Yani siz dağıtımcı olarak bizim adımıza böyle bir eser işletme belgesine başvurabilirseniz çok güzel olur. Ne diyorsun? Yardımcı oluruz size. Teşekkürler. Yani çünkü hakikaten kusura bakmayın böyle bir... Evet, enteresan. Vallahi bravo, yani bu da bir cesaret işi. Sonuçta bizi sorumlu kıldın. Ya aslında şöyle bir sıkıntı var çünkü yani bir belgesel yapıyorsunuz. Artık biliyorsunuz festivallerde de özel gösterimler yaptığınızda da eser işletme belgesi isteniyor. Siz küçük bütçeyle bir kısa film, bir belgesel yapmış olsanız da eser işletme belgesi almanız zorunluluğu getirildi. Bu da o küçük bütçelerle film yapan insanları zor duruma sokuyor. Çünkü dünya kadar evrakla, dünya kadar zamanla, dünya kadar bütçeyle şirket kurulabiliyor. Daha iyi bilirsiniz. Maalesef. Yani ben biraz takılıyorum tabii de. Yani sonuçta bunu da almak lazım. Evet. Yani bir başvuralım bakalım, çıktıktan sonra bir duruma bakarız. Kaç kopya girebileceğimizi. Dijital ortamda bir vizyon şansı bulabileceğimiz o bağımsız sinemalarda belki şansımızı deneriz. Mesela neydi seni böyle bir maceranın içine atmak? Yani bu işte ne bileyim bir kanala satabilirdin ya da işte festival her neyse vizyona sokma. Ya evet, festivallerde gösterilecek zaten ama hani çok istek, çok nasıl izleyeceğiz, nasıl bulacağız belgesi, nasıl ulaşacağız diye bir sürü yerden işte telefon geliyor, mail geliyor. Onlara biraz güvenerek, onlara ulaşsın isteyerek aslında böyle vizyona girsin istiyorum. Aşağı yukarı ben de evet, biz de öyle bir şeyle konuştuk, yani buluştururuz inşallah. Tamam, çok teşekkür ederim. Mafya gele Kurt Bavayaki bu Paris'in yani Bettehin Roja ve Mişare kuş Hamud Zan katliam gelek sere millete Kürt'e derbas buna ev jiyek şuaya kuş dersimi hatta zilani hatta lice katliam hene kuheji katliama zarokan uye gele Kürt berdevam bakayım. Yani muak dilopek küçük ve mesele jivek katliama notu dünya kol ciziri hatiye bek hatiye hem Rojava de hem Rojava Türkiye hem Jiya Avrupa'ya biyografik bir anlatımını yapmak istemiştim ama ardından bir katliam belgesi çıktı ortaya. Bir taraftan bizim de geçmişimizle hesaplaşmamız, geçmişimizi sorgulamamız bakımından belki böyle bir belgeselle evet, çıktın. Yani sonuçta Dersim katliamı diye de bir şey var. Dersim'de yaşananlar var. İşte Zilan'da yaşananlar var. İşte Almanya'nın Hamburg ve Frankfurt, ardından Fransa, Paris'te, Belçika, Brüksel'de, yine İsviçre'de gösterilecek. İlk gösterim Türkiye'de nerede oldu? İlk gösterim Cizre'de, evet, Şırnak'ta. Halk nasıl karşıladı? Olayın yaşandığı ilçede yaşandı. Bu görüntülerde görünüyordu. Zaten o dönem bu olaylar yaşanınca Cizre %100 işte sokağa çıkma yasağı vardı ve o şu an şehir merkezinin en kalabalık olduğu yerler görüntülerde bomboş yerlerdi. O dönemde yaşamını yitiren insanların aileleri gelmişti, çocukları gelmişti. Hep Cizre halkı gelmişti. Onlar izlediler belgeseli ve aslında çok duygusal anlar yaşandı. Çünkü işte o dönemde yaşamını yitiren bir insanın çocuğu benim yaşımdaydı. O gelip izledi, eşi izledi ve o dönem o acıları yaşayan halk izledi. Cizre halkı izledi ve farklı bir duygu. Duygulu anlar da yaşanmıştır. Çok duygulu anlar yaşandı. İnsanlar
parmakla gösteriyordu. Şu filan kişi diyordu. Şu filan kişi o dönemde böyleydi diyordu. Evet. Tepkiler gösteriyordu. Mesela o Panzer'in neredeyse evin içine girmesi ona bir refleks gösterdi insanlar yani duygu olarak. Yani finansman yani ne Ali sponsor ne Ali sponsor şu Ali Habala derdore dil quasi hati çekilen film yani bütçe filmine. Also es gab kein Budget des Films, es gab keinerlei Sponsoren oder sonst irgendwas. Die Finanzierung des Films lief komplett über die Unterstützung von Freunden. Rastes şanlıgerim yani tiyatro, aktörü tiyatro. Hüner çekmişse herkes her alıyı gelek alıyı tübekoya hüneri habın. Müşarek derdi kebe olin, ev müşar vekili de beli tübekoya bebeçi. Tübeko ev hesab beribana bubana helbeste. Am bubana istekşano, anji bubana kurte filmek. Vekili ev bu belge film. Yani kimin belge film Türkiye'de mümkün بكيشي تماشاش بكو راستيا كجواكي وقتلياما كدولة المشاهدة ودولة شخنا نخلص ببيني وفستيفال واجي نخلص ببيني وشابرمانيا واجي نخلص her tişt naskir. Yani estixazım carik dici tekrar ziyareti ve mala bikim, desteği ve dayı kamaj bikim. çavê ve zarok maj bikim. Ve kulana hemmiş ke bigere. Bu kadar abi işte. Bu kadar ya. Budur abi yani. Ben sana dedim abi bak bu işi kurguda hallederiz dedim abi. Bak böyle güzel bir kurgucu bul dedim ben. Tamam mı? Bak böyle her türlü halledeceğiz ya. Yani tabii birkaç... Şu güzel narin ellerden sende kötü bir iş çıkar mı? Ya bir cıvıklık yapma oğlum ya. Ciddi bir şey izledin söyle fikrini işte. Abi işte ciddiyeti söylüyorum ben sana yani. Şimdi böyle güzel bir şeyden Allah aşkına ne bekliyordun sen? Böyle güzel bir iş bekliyordun işte. Haftalarca biz neyi konuştuk? Buydu abi işte. Yani şimdi bu iş elde yani. Şimdi artık bunu büyütmemiz lazım. Çocuğu yaptık artık büyüteceğiz yani. Yani bence bu yani çok önemli bir döneme çok önemli bir işaret bıraktı yani. Bırak devam etsin yani. Çünkü belgesel yaptın ve tarihin hani çok güzel bir gerçekliği yakalamışsın abi bence. Baksana bütün gerçek görüntüler, gerçek karakterler. Bu iş yani bu o dönemin bir nevi göstergesi yani. Bu tek kaydı yani o dönemin tek kaydı şu an bizim elimizde. İlk kez vitrine çıkacağız. İlk kez insanlar haberdar olacak filmden. Bence abi bırak bu dalga yayılsın yani hani. Asıl film şimdi başlıyor. Anladık iyisin. Ama neye yarıyor iyiliğin?
Seni kimse satın alamaz. Eve düşen yıldırım da satın alınmaz. Anladık dediğin dedik. Ama dediğin ne? Doğrusun. Söylersin düşündüğünü. Ama düşündüğün ne? Yüreklisin. Kime karşı? Akıllısın. Yararı kime? Gözetmezsin kendi çıkarını. Peki gözettiğin kiminki? Dostluğuna diyecek yok ya. Dostların kimler? Şimdi bizi iyi dinle. Düşman mısın sen bizim? Dikeceğiz seni bir duvarın dibine. Ama madem bir sürü iyi yönün var, dikeceğiz seni dibine iyi bir duvarın. İyi tüfeklerden çıkan iyi kurşunlarla vuracağız seni. Sonra da gömeceğiz iyi bir kürekle, iyi bir toprağa. Efendim? Evet benim. Nasıl? Kredi başvurum olumsuz sonuçlandı öyle mi? Peki nedenini öğrenebilir miyim? Bak kredi kartı kullanmamam bir neden. Yani illaki kredi kartı almam gerekiyor sizden kredi alabilmem için değil mi? Bunca zamandır sizin bankayla çalışıyorum ben. Peki. Peki yok teşekkürler istemiyorum kredi kartı. İyi günler. Alo. Merhaba Dinar, nasılsın, iyi misin? Eyvallah, sağ olasın. Tamam ya. Ya tamam kardeş, kolay işler onlar. Tamam, kafana takma. Kafana takma onları, ben halledeceğim. Tamam. Allah'a emanet ol. Sıkıntı yok. Var ol. Yalçın Bey, Ahmet Bey beni size yönlendirdi. Ya bir filmimiz var, belgesel filmimiz. Film yarıda kaldı, kurguda kaldı, montajını bitiremedik. Size yönlendirdi sponsorluk konusunda, destek verebilirsiniz konusunda. Eğer bir katkınız olursa film sanatına, sinemaya da bir... Alo. Eyvallah, sağ ol, sen nasılsın? Yalanıyor. Vallahi iyiydi, güzel geçti. Dostlar eğlendi, Allah razı olsun, var olsunlar. Yok ya, fazla tutmadı, 19.000 verdim. Ay güzel yemekler de güzel, şahaneydi vallahi. Çok güzel yemekler. Tamam. Konuşuruz, tamam. Allah'a emanet olun, var olasın. Yani filme parasal anlamda bir desteğiniz olursa güzel olur. Para dedin, aklıma bir fıkra geldi. Onu kardeşime anlatayım. Bekle. Şimdi bir hırsız bir eve giriyor. Para çalmaya gidiyor veya da değerli eşya çalmaya gidiyor. Girdiği evin odalarını tek tek arıyor. Arıyor, odaya gidiyor, koltuğun altına bakıyor, halıların altına bakıyor. Sağı solu arıyor, evde bir şey bulamıyor. En son yatak odasına giriyor, adamla karısı yatıyor. Adamın pantolonuna giriyor. Bakıyor, pantolonda para yok. 2 lira demir para var. 2 lira. Adam neyse oradan da çıkıyor. Gidiyor mutfağa. Mutfağa gidiyor, sağa sola yine arıyor, rafları sağa sola arıyor. Bir şey yok. En son dolabı açıyor, bakıyor, dolap da boş. Dolap da boş. Şaşırıyor diyor, ya Allah Allah, yanlış eve mi geldim, ne yaptım ya?
Adam tam evi terk ederken acıyor, adamlara acıyor, insanlara acıyor. Geri geliyor, cebinde 20 lirası var, masanın üzerine bırakıyor. Çıkıp gidiyor. Yani bir desteğiniz olacak mı yoksa olmayacak mı? Bir dakika. Alo. Tamam. Seni arayacağım. Arayacağım seni ya. Sen onları indir, ben seni arayayım hadi. Şimdi yeni bir site yaptım. Yeni bir site yaptım. Vallahi bir tane daire satmamışım. Bir tane daire satmamışım. İşler kötü. Banka kredileri yüksek. Kimse ev almıyor. Evleri satayım. Başımla gözümle beraber sizlere, sanata güzel bir yardım yapayım. Ya bizlere değil de sonuçta bir film yaptık. Filme, sinemaya, sanata bir katkınız olacak. Tamam, sanata yapak, filme yapak, hepsine yapak. Sıkıntı yok. Hepsine yapacağız. Ama evleri satak sonra. Estixazım car gideceği. Tekrar ziyarete mala bikim. Desteva doyu kamaj bikim. Çaveva zaru kamaj bikim. Ve kulana hemmiş ki biliyor. Spasaş. خلاص mı? İşte diyelim. Ne? Nizam çağır. Çağır darbaz değilsiniz ama. Zeyno. Ya bence biraz daha geriden başlayalım. Daha geriden. Evet gel. Gel. Akıt. Buradan mı? Tamam. Beje bırakacağım o. Hani bir hedefe. Burada arşiv görüntüsü koyalım. Çek onu oraya. Tamam. Yani daha çok şey olsun. Dönüşe geçim. Tamam, burada kal. Burada kal, tamam. Yani daha çok kadının yüzü olsun, tamam mı? Onun kişisel hikayesi olsun. O ön planda olsun, tamam mı? Yani arşiv görüntüleri ve olay geliş görmek değil de kızın kendi küçük hikayesi olsun. Yani onun anlatımı, onun duyguları, onun mimikleri olsun daha çok. Ya onu ön planda tutalım. Arşiv görüntülerini atalım mı yani? Yani zaman zaman girip çıksın fakat daha çok yüz olsun, ifade olsun yani. Onun nefesinin sesi olsun yani. Tamam. Şunları atıyorum o zaman. Evet, onları at. Geriye gel biraz. Buradan. Tamam. Başlatıyorum. Başlat oradan. Çavem geriye dayım. Mesela kırım afıştım markete. Hasım keyfiyamın avkim, keyfiyo hasara kaykız dedim ez bayan. Kes. Şaşma. Sonrasında arşiv hiç olmayacak mı? Bundan sonra ara ara girecek ama daha çok yüz devam edecek. Tamam mı? Tamam, bir saniye. Birleştiriyorum bunları. Evet. Benci bir kevenci emi benci bir çin tevin. Emi neşahabı kim bir hedef. Tamam. Ben sıkıntı. Tamam, burada bitirelim şimdilik. Ne oldu, içine sinmeyen bir şey mi var? Ya hep böyle yüz, hep arşiv böyle gidiyor ya biraz. Şey mi, böyle çok yükselirken birden daha düz akıyor değil mi? Onun Ya aslında çıkıyor, kız duygularıyla anlatıyor. Gerektiğinde yükseğe çıkıyor, gerektiğinde düşüyor. Fakat sanki arşiv görüntüleri böyle tam istediğim gibi olmuyor ya. Böyle bir kurgulayamıyoruz gibi geliyor bana. Bence bu arşiv görüntülerini şimdilik kullanmayalım. Bakalım daha farklı arşiv görüntüleri bakalım. O döneme ait fotoğraf, video ne varsa hepsini bir tarayalım tekrar. Şimdilik bir duralım. Tamam, arşivleri atıyorum. Evet. Tamam, nasıl istersen.
Alo. Ha Zeyno merhabalar. Ha yeni geldim ya. Belçika'daydım da bir televizyon programına davetliydim. Ya bir belgesel bir şeyler çektim de kurgusunu yapmam lazım. Ya senin kurgu setini benim eve taşıyabilir miyiz? Hı? Çok iyi olur ya. Zaten bütçe durumları ortada. Tamam canım senden haber bekliyorum. Tamam öpüyorum seni. Görüşürüz. Aydın Orak. Aydın Orak hinekî bi te re şanoyê biax. Ez karê te hinekî bipirsim. Dixwaz ez gelekî vê mijarê biaxivin lê mixem dema me tune. Eger tu me re bahsa karê xwe yî dawî bike tê şû bêjî. Bele nehadû lîstikên me şano hene yek ya jiyana Apê Musa Araf di navbera du welatan de me jiyana wî wek biyografiya wî awayek belgeselî derxist ser textê şanoyê ku bi devê xwe wek ku dijî behs dike her wiha wek ku mirina xwe jî bi devê xwe dibêje ku kengî çi wextê li ku kete kemînê û hat ji dewlê ji aliyê hêzên dewleta Türk hat qetilkirin em wê hîn sehne dikin lîstika dawîn jî ya duyemîn jî ku lîstika Harold Pinter ya ku xelata Nobelê jî girtibû Zimanê çi ye bu? Zimanê çi ye ku Mehmet Uzun wergerandibû Kurdî û her wiha helbesta Mehmet Uzun ya mirina egîtekî ya dirêj wek bawayekî çapraz me derxist ser heman wek ku lîstikek me pêş kir bo ku yek sedema yadin bû yek sedem bû yadî jî dawîn bû encam bû yek zext û zorê di girtîgeha Amedê de ku ziman qedexe û işkence dike heye. Alo Aydın abi merhaba. Selam Emrah, ne haber? İyilik be abi ya. Ne var ne yok? Nerelerdesin? İyidir be ya, şeye geldim. Belçika'ya, Brüksel'e bir televizyon programına davetliyim. Birazdan da canlı yayına çıkacağım, onu bekliyorum şimdi. Vay vay. Brükseller canlı yayınlar alel ya. Sen de bir yerinde duramadın ha. Yok be ya, iş güç ya. Bir turne vardı, onun için buradayım da. Ya bak ne diyeceğim Emrah. Ya burada bir kız gördüm. Berivan, onun belgeselini çekmek istiyorum ya. Ne diyorsun? Berivan mı? Hangi Berivan? Ya bu Şırnak, Cizre'de bu hani 92 yılında olaylar falan yaşandı ya. Evet. O kız işte ya. Bu Berivan mı? Evet. Bu Berivan yaşıyor mu hala ya? Abi ben de öyle sanıyordum. Bir gittim yanına ya bu Berivan'ı bir yerden tanıyorum dedim. Gittim sen o Berivan mısın? Evet dedi. O an karar verdim dedim bunun hikayesini bütün herkese anlatmak istiyorum dedim. Kamerayı aldım dedim çekeyim diye. Ne diyorsun? Abi yapma derim ama yani başımızı belaya sokacaksın ya. Şu zaman zaten ortalık karışık. Ya oğlum Berivan sadece kişisel hikayesiyle ilgileniyorum. Onun sergilediği mücadele, onun yaşadıkları beni çok ilgilendiriyor ya. Hakikaten onun hikayesi muazzam bir hikaye. Diğer kısımlarla ilgilenmiyorum. Yani onun kişisel hikayesini çekmek istiyorum. Vallahi abi dediğim gibi riskli bir konu ama sen bilirsin. Vallahi gireceğim ya. Zaten şu an kamera stüdyoyu hazırladık. Canlı yayından sonra hemen onu çekeceğim. Yarın sabah da zaten İstanbul'a uçağım var. Geliyorum. Arşiv taraması falan filan derken bir başlayacağız ya. İstanbul'da görüşürüz zaten. Haberleşiriz. Tamam Aydın abi aynen öyle yapalım ya. Ben o zaman İstanbul'a gelince görüşürüz bu konuyu ya. Tamam ararım seni. Bir şey istiyor musun? Abi bana konyak getir ya. Brüksel'in konyağı güzel olur. Ya bırak oğlum ya. Her gün bir içki. Çikolata falan getireyim kurtaralım. Bitirelim bu işi. İyi tamam hadi. Tamam. Hadi öpüyorum. Kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Dikkat et abi. Görüşürüz. Bay bay.
Selamünaleyküm abi. Selam abi. Nasılsın, iyi misin? İyidir abi, sen nasılsın abi? İyiyim. Abi şu filmin korsanını bas ya. Ne yapsın abi sen ya? Ya ben filmin yönetmeniyim arkadaşım. Vallahi. Evet. Tamam abi. Ya korsanı bas gitsin ya. Kralını basarız abi. Eyvallah abi. Kolay gelsin. Eyvallah. Alo. Evet film bugün vizyona girdi. Bütün ara sokaklarda. Artık yeni filme başlıyoruz. Hazırlıklı ol.